Esenlikler dostlar. Biliyorsunuz transfer dönemi geldi. Artık giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir dönemi. Şimdi ücretsiz yani düşük yatırımlı oyuncular için bu dönem nasıl geçiyor? Bu dönemde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Transferde nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bunları anlatacağım. Biliyorsunuz ki ücretsiz oyuncular için, yani düşük yatırımlı oyuncular için bu durum 2 ayın, önümüzdeki 2 ayın kaderini belirliyor. Bu çok önemli bir hamle olacak. Yanlış eyalete giderseniz oyun zor zannedebilirsiniz, motivasyonunuz düşebilir. Doğru eyalete giderseniz de aynı hesapla bir anda yükselebilir, büyüyebilirsiniz. Bu videoda size net bir analiz şablonu vereceğim. Hangi eyalete gidilir, eyaletleri nasıl tanırız, hangi eyalete gitmeye ihtiyacım var. Çünkü öyle eyalete gitmek de isteyebilirim. Güçlü eyalete gitmeyi de isteyebilirim. Benim şu anda öyle eyalete gitmeye mi ihtiyacım var? Öyle eyalet, güçlü eyalete mi gitmeye ihtiyacım var? Bunu nasıl seçeceğim? Hangisinden uzak durulur? Hangi eyaletlerden uzak durulur? Yöneticilere hangi soruları sormam gerekiyor? Ve transfer haftasında düşük yatırımlı oyuncular için maksimum kazanç nasıl elde edilir? Hepsini mühendis hesabıyla sizlere aktaracağım şimdi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Transfer dönemi ücretsiz oyuncular için neden hayat memat meselesi? Çünkü dediğim gibi önümüzdeki 2 ayı belirliyor. Yanlış eyalet bizi yavaşlatıyor bayağı. Doğru eyalet ise kaynaklarımızı doğru kullanmamızı ve birikim yapmamızı sağlıyor. Peki ileri gitmek mi mantıklı, geri gitmek mi? Bu noktada da arkadaşlar genellikle yanlış bilinen bir durum var, yanlış bilinen bir kanı var. Hani sanki geri gitmekle ileri gitmekle çok fark etmiyormuş gibi. Arkadaşlar şöyle bir mevzu var. Şimdi ben anıta giriyorum. Şu anda 386. eyaletteyim. 386. eyaletin kuruluş zamanına bakıyorum. En üstten ikinci sırada. Bakıyorum yıl, ay ve gün. Amerika Birleşik Devletleri şeyiyle, formasyonuyla yazılmış. Burada bakıyorum 5 Haziran'da kurulmuş bu eyalet. Ben buraya 222'den gelmiştim. Tabii ilk eyaletim benim oyuna ilk başladığım eyaletim 79. eyaletti. Oradan 173'e geçtim. Oradan 222'ye, oradan da artık buraya 386'ya geldim. Şimdi burada 222. eyalette 8 ya da 9 Mayıs'ta kurulmuş olması lazım. Yani ben yaklaşık bir aylık bir ileri gidiş yaşamış oldum. Neden böyle yaptım? Neden sürekli ileri gitmeye çalışıyorum? Çünkü şöyle arkadaşlar. Mesela dünya haritasına geliyorum şimdi. Şimdi 222. eyalette başlayan bir oyuncu o oyuna başlıyor. 8 ya da 9 Mayıs'ta artık neyse. Başlamış. Bir ay geçmiş. Bir ay boyunca bütün birikimini yapmış ya da bütün, hesabını güzelce geliştirmiş. Bir ay boyunca oynamış. Ve bir ay sonra bu eyaletteki 386. eyaletteki oyuncu daha oyuna yeni başlamış. Haliyle arada bir aylık bir fark var. Bir aylık bir fark çok ciddi bir farktır. Yani ben sürekli ileri gittikçe burada başlayan oyunculara bir aylık bir fark atıyorum. Onlardan daha güçlü oluyorum. Normalde ben 79. Eyalette kalsaydım muhtemelen orada düşük yatırımlı oyuncu olduğum için köpek balığı bile olamazdım. Muhtemelen ya Yunus ya da hani daha alt seviyede e, çok göze çarpmayan bir oyuncu olurdum. Ama sürekli ileri gittiğim için ne yaptım? Her zaman gücümü korudum ve hatta daha da güçlendim diyebilirim. Peki bir eyaletin iyi mi kötü mü olduğunu ben 5 dakikada nasıl anlayacağım? Bunun için bir şablon vereceğim size, bir strateji anlatacağım. Bunu hiçbir yerde görmedim, hiçbir yerde hiçbir yerden alıp da size anlatmıyorum. Bu tamamen benim bulduğum bir yöntem. Şöyle bir hesap yaptım kafamda. Ben bunu bu arada şu ana kadar 4 tane transfer gördüm. Bunu her seferinde uyguladım ve hiçbir zaman da yanılmadım. Şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi öncelikle kendi bulunduğum eyaletteki sıralamamı ölçüyorum. Nasıl ölçüyorum bunu? Hemen ben şuradan bir hesap makinesini açayım. Evet, hesap makinemiz geldi. Şimdi burada bakacağım 3 tane kategori var. Birincisi kahraman gücü, ikincisi toplam pet gücü, üçüncüsü de mistik imtihan. Bunlar benim genel gücümü zaten gösteriyor. Bu eyalete göre nasıl bir durumdayım bunu gösteriyor. Diğerlerine çok bakmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yanıltıcı olabilirler. Özellikle kişisel güç gerçekten çok yanıltıcıdır. Çünkü mesela bakıyorsunuz oyuncu 240 milyon gücünde ama kahraman donanımları çok kötü. Ya da ne bileyim tılsımları çok kötü. Hani oraya girdiğiniz zaman tak diye alabilirsiniz ki bunu dünkü canlı yayında KVK Savaşı'nda bayağı bir gördük. Sıfırlamadığım insan kalmadı neredeyse. Ve bunların çoğu da TG5, TG4, TG3 oyuncular. Şimdi kahraman gücüne giriyorum. Kahraman gücüne bakıyorum. Ben burada kaçıncı sıradayım? 13.
13. sıradayım ve puanım da 7.100.000. Şimdi ben hesap makinesine giriyorum. 13 yazıyorum. Artı. Hemen bir sonraki listeye geliyorum. Toplam pet gücü. Burada da kaçıncı sıradayım? 10. sırada. Artı 10. Çok güzel. Ve 14,5 milyon gücüm var petlerde. Daha sonrasında da son liste Mistik İmtihan. Mistik İmtihan'da da 33. sıradaymışım. Hemen artı 33 yazdım. Topladım. Burada da 1390 puanım varmış. Aşama, toplam aşama. Şimdi ben toplamda 56 buldum. Ve bu 56'yı da ne yapıyorum? Bölü 3 yapıyorum. 3 ortalamasını alıyorum. 18,5 falan çıkıyor. Yani 18. sıradayım diyebiliriz kısacası. Ben bu eyalette genel olarak 18. sıradaymışım güç olarak. Tamam, güzel. Şimdi ben gideceğim eyaletlerde tek tek aynı hesabı yapıyorum. Ne yapıyorum? Giriyorum transferlere. Diyelim ki ben 417. Eyalete gideceğim. En sondaki eyalete gideceğim. Dediğim gibi bakın en sonlardaki yani sürekli sizden ileri doğru gitmeniz lazım ki gücünüzü düşürmeyin. Ve daha da güçlü bir şekilde devam edin yolunuza. Şimdi gidiyorum 417'ye girdim. 417'de aynı duruma bakıyorum. Ben eğer bu eyalete gelirsem mevcut kategorilerde kaçıncı sıraya kadar düşeceğim ya da kaçıncı sıraya yükseleceğim. Bakıyorum hemen. Benim kahraman gücüm yanlış hatırlamıyorsam 7.100.000'dü. Evet öyleydi. 14. sıraya gelecekmişim burada. Tamam. Hemen hesap makinesine geliyorum. 14 yazıyorum. Artı. Bir sonraki kategoriye bakıyorum. Bet gücüm de 14,5 milyondu. Hemen 14,5'u bulmaya çalışıyorum. Neredeymiş? Evet şu arkadaşın yerini alacağım muhtemelen. 11. 14 artı 11 artı ve son olarak da mistik imtihan şeyine bakıyorum. Burada mistik imtihanı ne zamandır oynamadım. Aslında oynasam bayağı bir yükselecekti. Neyse. Siz mantığı anladınız zaten. Burada da 1390'ı bulacağım. 1390'dı benim puanım çünkü. Hemen şurada 50, 51, 50. Evet. Bu arkadaşın yerini alacağım muhtemelen. Burada hemen 50 yazıyorum. Topluyorum 75. Bölüyorum 3'e. Ortalamasını alacağım çünkü. 25. Demek ki ben şu anki bulunduğum 386. eyalette 18. sıradayken güç sıralamasındayken eğer ki 417. eyalete gidersem 25. güç sıralamasına düşecekmişim. Yani bu ne demek oluyor? Bu eyalet 417 numaralı eyalet benim eyaletimden 386 numaralı eyaletten daha güçlü. Bu benim işime gelir. Daha güçlü bir eyalete gitmek istiyorsam bu benim haliyle ilk tercih edeceğim eyaletlerden birisi olur. Hem zaten son sıralarda bir eyalet, hatta son sıralar değil direkt son sıradaki bir eyalet haliyle bu benim ilk tercih edeceğim eyaletlerden birisi olur. Ben genellikle en son sıradaki eyaletten başlıyorum. Böyle geri doğru gide gide hepsinin ortalamasını çıkarıyorum, liste hazırlıyorum. 20-30 eyalet falan çıkarıyorum. Daha sonrasında burada işte güç sıralaması en yüksek hangisi oradan başlıyorum konuşmaya transfer yöneticileriyle. Güçlü eyalete ne zaman giderseniz sizin için faydalı olur. Diyelim ki birikim yapacaksınız. Çok fazla malzeme ihtiyacınız var. O zaman güçlü eyaletlere gidebilirsiniz. Kesinlikle faydalı olacağını size söyleyebilirim. Ama diyelim ki çok fazla birikim yaptınız. Artık bu birikimleri harcama zamanı. O zaman şöyle bir 2 aylık ölü eyalet serüveni yaşayabilirsiniz. Öyle eyalete gittiğiniz zaman da çünkü orada malzeme birikim malzemesi olan para harcayan insan sayısı çok az oluyor. Haliyle oradaki etkinliklerde birinci olma şansınız daha yüksek. Mesela en güçlü valiyi veyahut da küçük etkinlikleri, 50.000 elmas veren küçük etkinlikleri orada oynayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kişisel oynayış tarzınıza göre değişir. Dediğim gibi mantık bu şekilde. Eyaletleri bu şekilde analiz edip listeliyoruz, sıralıyoruz ve onlarla tek tek konuşmaya başlıyoruz. Peki ben şimdi eyaletleri listeledim. Konuşmaya başlayacağım. Transfer yöneticisiyle ne konuşacağım? Abi bize bunu da anlatıver. Tamam, şöyle yapacağız şimdi. Eyalet yöneticisine sormamız gereken bazı sorular var. Onları öncelikle size söyleyeyim. Bir keresinde rol dağılımı nasıl oluyor? İttifak içerisindeki rol dağılımı, eyalet içerisindeki rol dağılımı bunları iyi bilmeniz lazım. Transfer yöneticisinin iletişim disiplini nasıl iletişim kuruyor sizinle? Bu çok önemli gerçekten. Hani cana yakın bir insan mı yoksa çok yazmayan bir insan mı ya da hard konuşan bir insan mı? Bu da önemli. Çünkü huzurlu olmak istiyorsunuz bazen gerçekten. Sürekli savaş ortamı sıkabiliyor. Kuralları neler? O eyaletin bazı kuralları olabilir. O kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Onları bilmeniz gerekiyor. KVK planı nasıl? Belli bir KVK planları var mı mesela? Yani neye göre oynuyorlar? Çünkü KVK önemli bir aslında nokta. Biz mesela KVK'da ne yaptık? Rakip şatoyu ele geçirdik.
Bakın kralımız da burada, yüce kralımız. Rakip şatoyu ele geçirdik. Ben şimdi randevu aldığım zaman şatodan ne oluyor? Bakın eğitim hızı %75 oldu. Eğitim kapasitesi %300 artı 300 oldu. Yani bütün güçlendirmeler hepsi %50 artmış oldu. O yüzden KVK planı önemli arkadaşlar. Peki transfer günlerinde düşük yatırımlı oyuncu ne yapmalı? Dediğim gibi konuşuyoruz, anlaşmaya çalışıyoruz. Gideceksek de ona göre tek tek kendimizi garanti altına alacak şekilde örnek veriyorum 6-7 tane hatta 10 tane eyaletten bir garanti davet isteyin mesela. Hani gideceğiniz garanti olsun. Bir de tabii gideceğiniz eyaletteki ittifaklar, onları bir şey yapın, listeleyin. Mesela hangi ittifaka gideceksiniz? Adam size dedi ki mesela tamam dedi gel benim eyalette sana yer var. Tamam dediniz. Gideceksiniz. Adam sizi örnek veriyorum 7. ittifaka gönderecek. Ya kardeşim ben burada 7. ittifakta oynamak için gelmedim ki. Yani adam gibi ya birinci ittifak ya ikinci ittifaka al beni. Orada birikim yapmamın bir manası olur çünkü. Orada çok güçlü oyuncular var, çok para yatıran oyuncular var. Haliyle oradaki oyuncuların aldığı her paketten de bana ödül gelecek. O yüzden hangi ittifaka gideceğiniz de burada çok önemli. Bulunduğunuz ittifakın ayı zamanlamaları kesinlikle, bakın bunu söylemedim, atladım ama kesinlikle o ayı zamanlamalarını bir sorun. Saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hani a- iki tane ayı zamanı var biliyorsunuz ki. O ayı zamanlamaları size uyuyor mu, uymuyor mu? O yüzden de bu sizin için çok önemli. Birinci ittifakta olmak istiyorsanız bunu da siz kendinize uydurmanız lazım. Eee, Transfer dönemi açıkçası kısaca böyle. Bu arada KVK şeyini atlattık. Dün ufak bir canlı yayın yapmıştık. Ufak dedim de 3 saat bu arada. Canlı yayın yapmıştık. KVK dönemini atlattık. Gördüğünüz gibi zaten 220, burası 191 milyondu bu arada öldürmem. 225 milyon yaptım. Şimdi orada bir tane arkadaşımız demiş ki canlı yayında yorum kısmına yazmış demiş ki e, TG5'sin. TG2 ve üzerinden puan alabilirsin. O yüzden diğerlerine saldırman anlamsız. Dostum teşekkür ederim sağ olasın yorumun için. Bunu biliyorum zaten. Sana yorumda da söylemiştim. Bu tamamen bir zevk meselesi. Ben zaten etkinlikte birinci olacağımı biliyorum. Bari salayım, biraz da zevk almaya bakayım. Sürekli her şey koşturmaca değil. Ben kale yapmayı seviyorum. Kalelere girmeyi seviyorum. Asker öldürmeyi çok seviyorum. Zaten bakarsanız şurada görürsünüz, size göstereyim. Zaten kişisel sıralamada birinci oldum. İttifakım zaten birinci. Kişisel sıralamada yine birinci oldum. Yani şaşırdık mı? Yani burayı zaten gasp ediyorum ben her şeyde KVK etkinliğinde. Çünkü cumartesi günümü, her ay cumartesi günümü e, mutlaka buraya ayırmaya çalışıyorum. Çünkü bu önemli bir etkinlik, çok kazançlı. Hemen buradan ödüllerimi aldım zaten. Bu benim için önemli. Şato Savaşı'na girdik. Nerede Şato Savaşı? Hı. Şato Savaşı'na girdik. Şato Savaşı'na da birinci oldum. Yani zaten değişmiyor bakın. Yani burada belli uyguladığım metrikler var ve bu metrikleri her etkinlikte, daha doğrusu her KVK etkinliğinde uyguluyorum ve sonuçlarını alıyorum. Buradan da tılsımları almış oldum. Yani çok güzel. Allah bereket versin. Ne diyeyim yani. O yüzden em, e, ben KVK Savaşı'nda istediğim kişiye giriyorum. Güçsüz oyunculardan bahsediyorum yani. Giriyorum, yakıyorum. Sonuçta bunun için bu oyunu oynuyoruz. O yüzden hoşuma gidiyor. Eee, Bir de bitirirken arkadaşlar bir canlı yayın yapalım mı diye size bir sormak istiyorum bu transfer listesiyle ilgili. Hani ister misiniz, faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Canlı yayında hangi eyalete transfer olmayı düşünüyorsanız gelip sorabilirsiniz aslında. Ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Böyle bir canlı yayın isterseniz de yorumlara yazmanızı isterim. Hani burada uzaktan biraz çünkü zaman alıyor yorumlarla gitmek. Eee, O yüzden canlı yayında yaparsak sanki daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuda size yardımcı olabilirim. Anlatacağım şeyler bu kadar transferle ilgili. Umarım herkes güzel bir eyalete transfer olur. Çünkü bu bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Esen kalın.